Ben Deloitte Danışmanlık Şirket Ortaklarındanım. Ayrıca Deloitte Türkiye'nin enerji, doğal kaynaklar ve endüstri ürünleri sektör liderliği görevini de yürütüyorum. Enerji sektöründe 20 yıla yakın süreyi geçirmiş oldum. Sektöre girişim aslında çok planlı değildi, tesadüfi diyebilirim. Master programımı bitirdikten sonra vizyonu olan, kendime bir şeyler katabileceğim, öğrenebileceğim, katkı sağlayabileceğim kurumsal bir şirkette çalışma arayışı içindeydim. Ve bu arayış içerisinde yollarımız Enerjisa'yla kesişti. Şu anda o günlere dönüp baktığımda ne kadar doğru bir zamanda enerji sektörüne girmiş olduğumu tabii o gün anlamam mümkün değildi. Çünkü Türkiye'de enerji sektörünün gelişimi açısından çok kilit adımların atıldığı bir dönemdi. Daha sonra bir şehir değişikliği kararıyla birlikte Deloitte'la yollarımız kesişti ve sektördeki önemli reform projelerinden birine katılma şansı elde ettim. O günlerde başlayan enerji sektöründeki kariyer yolculuğum, enerji sektörünün gelişiminde birçok kilit projede yer alarak devam etti. Bunlar arasında elektrik toptan satış piyasalarının tasarımının yapıldığı dengeleme uzlaştırma sistemi projesi, enerji borsasının kuruluşu, elektrik dağıtım özelleştirmeleri, ayrışma çalışmaları, birçok şirketin finansal analizlerinin gerçekleştirilmesi gibi aslında çalışmalar yer alıyor. Birçok hem yerli hem uluslararası şirketin enerji sektörüne giriş stratejileri ve büyüme stratejilerinin geliştirilmesi çalışmalarında rol aldım. Son zamanlarda odağım daha çok sektörlerin transformasyonu, enerji sektörü dönüşümü ve enerjide dijitalleşme alanları. Enerji sektöründe kadın araştırmasını enerji sektörünün önde gelen STK'larının, derneklerinin işbirliğiyle gerçekleştirdik. Çalışmaya 565 adet beyaz yaka enerji sektörü çalışanı katıldı. Bunlar ağırlıklı olarak elektrik sektöründen, doğalgaz ve petrol sektöründe çalışan kadınlar da bu çalışmaya dahil oldular. Amacımız Türkiye'de enerji sektöründe çalışan kadınların mevcut durumunu anlamak, katılım seviyesini anlamak, geleceğe dönük beklentilerini, umutlarını anlayabilmek ve yol gösterici önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmaktı. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitliği raporuna göre enerji sektörü kadın istihdamı konusunda uçurumun maalesef en büyük olduğu sektörlerden bir tanesi. Dünya genelinde enerji sektöründeki kadınların iş gücüne katılımı %25 oranında. Liderlik seviyesine baktığımızda bu oranın %20'ler seviyesine düştüğünü görüyoruz. Biz de bu çalışmaya katılan kadınlara sizce enerji istihdamı konusunda en başarılı sektör hangisi diye sorduğumuzda eğitim, bankacılık gibi alanlar aslında ön plana çıkıyor ve kadınlar enerji sektörünü cazip bir sektör olarak değerlendirmiyorlar. Bunun sebebine baktığımızda yetersiz gelir, yan haklar, iş, özel yaşam dengesinin olmadığı algısı, erkek egemen bir sektör olduğu algısı ve bazen kadınların kendilerini rahatsız hissedecekleri bir iş ortamı olmadığı gibi algıların böyle bir durumu ortaya çıkardığını görüyoruz. Ama diğer taraftan yine bu çalışmaya katılan kadınlara peki sektör değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda ise çok büyük bir oranla, %73 gibi büyük bir oranla sektörde kalmaya devam etmek istediklerini ifade ediyorlar. Bu çok umut verici. Bu durumda caydırıcı olduğu düşünülen faktörlere rağmen demek ki sektörde çalışmanın artıları ve sunduğu fırsatların daha fazla olduğunu söylememiz mümkün. Bunu da tabii anlamaya çalıştık. Sektörde çalışan kadınlar sektörün öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğunu ifade ediyorlar. Geliştirici ve ilgi çekici görev fırsatları olduğunu belirtiyorlar. Global bir endüstride çalışmayı çok olumlu buluyorlar ve kariyer alanında da ilerleme fırsatı tanıdığını düşünüyorlar enerji sektörünün. Öncelikle yaptığımız çalışmadan yola çıkarak şunu söylemek lazım. Enerji sektöründe çalışan beyaz yaka kadınlar iyi eğitimliler. Bizim çalışmamıza katılan beyaz yaka kadınların %91'i üniversite ve üstü seviyede eğitim almış durumdalar ve mezun oldukları bölümlere baktığımızda da mühendislik %30'la en üst sırada, daha sonra %20 ile işletme ve %8 ile de ekonomi bölümleri başta gelen bölümler arasında. Yaklaşık 1/3 aslında mühendislik okumuş bu çalışmaya katılan kadınların. Ama çalıştıkları alanlara baktığımızda ise
daha teknik olmayan görevlerde yer aldığını görüyoruz. %22 oranında ki neredeyse 1/4 oranından bahsediyoruz. Müşteri hizmetleri biriminde çalıştığını görüyoruz. Müşteri hizmetleri biriminin yanı sıra insan kaynakları, hukuk hizmetleri, tarifeler, mevzuat, muhasebe, enerji yönetimi gibi alanlarda kadınların daha fazla rol aldıklarını görebiliyoruz. Demek ki enerji sektörünün kadınları teknik eğitim bile alsalar teknik rollerde kendilerine daha az şans bulabiliyorlar. Çalışmamıza katılan kadınlar ayrıca hem kendi şirketlerinde hem de genel olarak sektörde kadınların liderlik seviyesinde temsiliyetlerinin yeterli seviyede olmadığını düşünüyorlar. Burada yine çok ön plana çıkan bir konu sektörün çok erkek egemen algılanıyor olması, liderlik pozisyonlarında özellikle erkeklere daha fazla şans tanınıyor olduğunu düşünmeleri. Biz çalışmaya katılan kadınların kendi kariyer beklentilerini anlamaya çalıştığımızda ise oldukça umut dolu bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü çalışmamıza katılan kadınların %60'a yakını kariyer hedeflerini yakalayabileceklerine öncelikle inanıyorlar. %34 gibi hiç azımsanmayacak bir seviyedeki kadın C seviye yani üst yönetici pozisyonlarını hedeflemiş durumdalar. %33'ü yine yöneticilik pozisyonlarını hedeflemiş durumdalar. Yine anketimize, çalışmamıza katılan kadınların %20 gibi bir oranıysa girişimcilik yapmak istiyor. Çalışmamıza katılan kadınlarla sektöre kadın katılımını arttırmak için neler yapılması gerektiğini de değerlendirmek istedik. Ön plana çıkan konular şunlar. Öncelikle çalışanlar rol model olabilecek kadın lider örneklerinin görünürlüğünün artırılmasını talep ediyorlar. Kişiye özel eğitim ve gelişim programlarına ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Tanımlanmış bir kariyer yolu olması gerektiğini ifade ediyorlar ve yine kişiye özel kariyer seçeneklerinin onlar açısından daha uygun bir ilerleme ortamı ortaya koyacağını ifade ediyorlar. Biz de sadece enerji sektöründe değil ama birçok sektörde yaptığımız kadın araştırmaları sonucunda bazı konuların ön plana çıktığını görüyoruz. Öncelikle yönetim ekiplerinde daha çok kadının yer almasını sağlamak üzere bu konunun şirket politikaları tarafından desteklenmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Borsaya kote şirketlerin yönetim kurullarında kadın yer almasına ilişkin bildiğiniz gibi kota uygulayan ülkeler var, Avrupa ülkeleri var. Yakın zamanda Almanya'da varılan bir mutabakatla borsada yer alan ve en az 3 kurul üyesinin yer aldığı yönetim kurullarında en az bir kadının yer alması gerektiği şartı ortaya koyulmuş oldu. Benzer bir uygulama Türkiye'de tavsiye kararı niteliğinde var. Bir zorunluluk yok. Biz de şirketlerin bu politikaları hayata geçirmelerinin kadınların temsiliyetini artırma adına oldukça önemli olduğunu ifade ediyoruz. Yine kadın liderleri arttırmak için mentorluk ve gelişim programları oldukça önemli konular olarak ön plana çıkıyor. Burada rol modellerin görünür olması ki bunları daha önce de ifade ettiğim gibi anketimize katılan kadınlar da altını çizerek hatta ilk sırada belirtmişlerdi. Ben kendi kariyer yolculuğumda da rol modellerden çok etkilendiğimi ve bana çok destek olduklarını söyleyebilirim. Deloitte'da daha önce enerji sektör lideri olan bir kadın yöneticimizin çok büyük desteğini gördüm. Yine Deloitte içinde benzer şekilde çok güçlü kadın liderler var. Bizlere zamanında örnek olmuş ve halen daha kadınlara örnek olmaya devam ediyorlar. O yüzden rol model olmak ve bunun görünür olması ve daha da organize bir şekilde mentorluk, koçluk ve gelişim programlarında yer almak ve katkı sağlamak hepimiz için oldukça önemli diye düşünüyoruz ve bunun da altını çiziyoruz çalışmamızda. Bunun yanı sıra tabii kadınların uygun ortamlarda çalışabilmesi için esnek çalışma koşulları ve rahat çalışma mekanları da ön plana çıkan diğer bir husus. İçinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci esnek çalışma konusunda aslında fırsatlar da yaratmış oldu. Bu konudaki kalıcı değişikliklerin
kadınların iş hayatına daha kolay entegre olabilmesi açısından kolaylaştırıcı rol oynayacağını düşünüyorum. Ve son olarak tabii ki sektördeki yetenekli kadınları ve gençleri elde tutabilmek için de kişisel gelişim ve eğitim programlarının önemli olduğunu ve bunların da artırılması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Enerji sektörünün bundan sonrası aslında çok daha heyecan verici. Enerji sektörü diğer sektörler gibi büyük bir değişimden, dönüşümden geçiyor. Enerji akışlarının daha karmaşık olduğu, mesela elektrikte çift yönlü akışların ön plana çıktığı, veri akışının çok arttığı, veri analitiğinin, dijitalleşmenin ön plana çıktığı, müşteri beklentilerinin çok çeşitlendiği, tüketicilerin artık üretici olmak istediği, daha karmaşık, daha çok katmanlı bir enerji dünyasına doğru gidiyoruz. Bu da aslında sektördeki tüm çalışanların çok daha farklı yetenekleri ve yetkinlikleri barındırmasını gerektiriyor. Yetenek havuzundaki bu ihtiyaç bence kadınların sektöre katılımını ve katkısını çok doğal olarak arttıracak diye düşünüyorum. O yüzden bu değişim ve dönüşüm bana çok heyecan verici geliyor. Size ayrıca yaptığımız çalışmayla birlikte enerji sektöründeki kadınlardan mesajlar getirdim. İzninizle birkaç tanesini okuyup paylaşmak istiyorum. Çalışmamıza katılan kadınlardan biri diyor ki, erkek egemen algısı sizi korkutmasın, gelin aramıza katılın. Enerji sektörü geliştirici görev fırsatları ve global bir vizyon sunuyor. Çalışmamıza katılan başka bir katılımcı şöyle demiş, kadınlar olarak enerji sektörüne değer katıyoruz. Türkiye'de enerji sektöründe fark yaratan kadınlar var. Bir başka katılımcı da kızıma enerji sektörünü öneririm demiş. Ben de bir kız çocuğu annesi olarak bu görüşe yürekten katılıyorum.